Morgun soğuk olmasındaki amaç nedir? Ölüler neden kokar? Bu zamana kadar hiç yanmış bir ölü geldi mi sana? Kollarından tuttuğum zaman derisi elimde kaldı. Hiç morgda gülümseyen ya da konuşan bir ölüye rastladın mı? İntihar etmiş, kalp krizi geçirmiş evde. Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta bir morg görevlisiyle yüzleşiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merak ettiğimiz birçok konu var aslında morg görevlisiyle alakalı. Evvela çok gelen bir soru. Morg görevlisi tam olarak ne iş yapar? Morg görevlisi morgdan mesuldür. Onun haricinde hiçbir iş yapmaz. Ölülerle, merhumlarla ilgilenir. Adli vaka gelirse işte savcı eşliğinde yardımcı olunur. Onun haricinde kefenlenip mezarlık müdürlüğüne gönderilir. Yani morg görevlisinin işi sadece morgdan mesul olması. Aynen. Morgdan mesul. Anladım. Peki morg görevlisi ölü yıkıyor mu? Yok, yıkamaz. Peki ölüler size geldiğinde yıkamış olarak mı geliyorlar? Hayır. Hastaneden yoğun bakım gibi ondan sonra acilden gelen, ambulans vasıtasıyla gelen vefat ettiği zaman hastanede morg bölümünü alırız. Adli vakaysa işte savcı gelir, görür, inceler. İncelediği sırada biz başında dururuz. Ondan sonra kefenleyip tabuta koyup adli vakaysa adli tıpa gider. Değilse mezarlık müdürlüğüne gider. Yani senin olduğun yer galiba bir hastane. Aynen. Bu hastanede olan cenazeler direkt sana geliyor. Doğru. Allah Teala ölümü anlamayı nasip etsin. Sen bu işi iyi anlamışsındır. Evet. Çalıştığım bir personel şunu söylemişti. Gör, ibret al. Duy, ibret al diyorum ben de. Hiç rüyana giren, seni çok etkileyen bir ölü geldi mi? 80 yaşlarında bir vefat eden bir amcamız gelmişti. O rüyama girdi. Yüksek katta oturuyoruz biz oturduğumuz ev. Pencerenin ucunda ben rahmetlik dedemi gördüm. Hadi kalk gidiyoruz. O merhum kişi rüyama öyle geldi. Girip hadi kalk gidiyoruz dedi. Sonra dedemi gördüm ben. Ya öldüm dedim ya öleceğim anlamında. Bir anda rüyada ben orada uzaklaştım. Sonra uyandığımda kan ter içindeydim. Yani böyle bir şey yaşadın. Böyle bir şey yaşadım. Geceleyin morgdan garip seslerin geldiği iddia edilir. Böyle bir iddia doğru mu? Öyle bir şey yok. Hiç duymadın yani. Uydurmaca. Çünkü adam yani hakka yürümüş. Bedenin ruhunu teslim etmiş. Hastane dilinde exit dediğimiz ex olmuş. Bitmiş yani. Onun için öyle onlar rivayettir. Çünkü hani 1,5 seneden beri ben oradayım. Ben de uyumuyorum. 1,5 senelik bir hayatım var öyle Tabii. mi? Yani sen diyorsun ki tamamıyla şehir efsanesi gerçekten alakası Aynen öyle. olmayan bir Evet, şey. evet. Morgdan ses gelmez. Ölen artık ölmüştür. Yani. Teşekkür ediyoruz. Morgun soğuk olmasındaki amaç nedir? Morgun soğuk olması amacı şudur. Merhumların, ölülerin kokmamasıdır. Kokmaması için. Çünkü insanoğlu etten, kemikten yapıldığı için, Yaradan öyle yarattığı için kokmaması ve morgun soğuk olması bu yüzdendir. Anladım. Yani morg soğuk olduğu için ölüler herhangi bir Zarar görmemesi için. Peki çok uzun süre kalan bir ölü olabiliyor mu? 4 gün kalmıştı. Bazı ailevi sıkıntılardan dolayı. Onun için bekletildi. O da zaten hemen çıkarılıp kasilhaneye gönderildi. Orada da zaten yıkandı. Cenazeleri tanımak için gelen ailelerle bir sıkıntı yaşadın mı? Şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Görmek istiyorlar. Adli vaka ise evinde kalp krizi geçirmiş, yani şöyle söyleyeyim, şüpheli ölüm ise savcı bekleniliyor. Savcı işlemi bitirdikten sonra adli tıpa götürür. Onun haricinde kişilerin görmesi yasaktır. Şayet hastanede vefat ettiyse o zaman ailelerini gösteriyorlar. Mesela yoğun bakımda vefat etmiştir. İşte ne diyeyim, ameliyat masasında kalmıştır. O zaman gösterir. Ama şayet aileleri şikayet ederse, hastaneden şikayetçi olursa, işte ameliyathanede kalması sebebini bilmek istiyoruz. Yoğun bakımda hani iyiydi bir anda öldü. Suç duyurusunda bulunduğu zaman kendi aileleri göremez. Adli vaka haricindeki kişiler görebilir. Şayet adli vakaysa göremez. Yasak. Çünkü adli tıpta incelenmeye alınıyor. Peki sorun yaşadın mı, böyle bir aile illa görmek isteyen biri olmuş? Tabii. Bir aşiret mensuplarıydı. Biz göreceğiz diye tutturdular. Hani biz gösteremeyiz. Şu bu güvenlik araya girdi. Polis geldi. Zar zor yatıştırıldı. Yatıştıran da zaten savcı beydi. Hatta şöyle bir anım oldu. Birisi çok sinirliydi. İşte duvarları vuruyor, sandalyeler fırlatıyor. Savcı geldi, dedi ki adli vaka. Şimdi de orada incelemeye alınacak. Ben seni oraya alayım. Kardeşine de temas ettin. İncelemede senin dedi parmak izin çıktı. Sen dedi kardeşin öldüğünde sen burada mıydın? Yok, memleketteydim dedi. İspatlayabilir misin dedi. İspatlarım, herkese sorarım. Ama dedim merhumun üstünde senin parmak izin çıktı. Nasıl ispatlayacaksın? Denildikten sonra zaten savcı bu cümleleri karşı tarafa sorduktan sonra adam evine gitmek zorunda kaldı.
Ölüler neden kokar? Ölüler neden kokar? İnsan yapısını zaten herkes bilir. Kan ve kemik yağdan olduğu için sıcağı gördüğü zaman çürür. Nasıl eti dışarıya koyuyorsanız. İnsanın yapısı da öyledir. Sonuçta canlı. Soğuğa konulmanın sebebi, soğuk bir bölgeye konulmanın sebebi kokmaması içindir. Çürümemesi içindir. Canlı çürür. Soğukta belli bir zaman sonra çürümeye yüz tutar. Kokmaya da başlar. Bu zamana kadar hiç yanmış bir ölü geldi mi sana? Geldi. Anlatabilir misin? Anlatması bilene hem can alıcı hem cidden çok korkutucu. Herhalde yanarak ölen rahmetli kişi bir köşede bulmuşlar. Saklanacak yer bulamadığı için büzülmüş bir şekilde kendini korumuş. Tabi ateş oraya kadar evden çıkarmışlardı zaten. 2 büklümdü. Allah Allah. Ne kadar hani şey yapsalar da soğuk sıcak suya gevşemesi için tutsak da ölünün hiçbir tarafı açılmadı. Kitlendi. Peki bu ölüler sertleşiyor ya, sıcak suda mı bekletiliyor açılması? Tabii belli bir zaman sonra yumuşuyor deri. Kaslar gevşiyor. Ama ne yazık ki şey yapamadık. Hani bir çevirin denildi. Tabuta konulacak. Kollarından tuttuğum zaman derisi elimde kaldı. Kasları. Allahu Ekber. Onun için zor bir durum. Rabbim bir daha o günü bana yaşatmasın. Amin. Böyle şeylerde insanı çok etkiler ya. Şahsen beni dinlerken bile çok etkiledi. Senin görmen acaba sana neler katmıştır? Korkutucu. Hani o anı gördükten sonra işte izlediğin o 3 harfli filmler, korkutucu filmler saçma geliyor. Yani millet yüzünü kapatıyor, sinemada şöyle yapıyor. Ben sadece hani ne olacak? Sonunda ne olacak diye sadece onu bekliyorum. Bunları yaşamak tabii sana bakış açısı olarak da çok değişiklikler Tabii. yapar. Çünkü hani orada film olduğunu görüyorsun sinemada. Sadece sonu ne olacak? Kim ölecek? Kim kalacak? Ama morgdaki o an öyle değil. Asıl film morgda yani. Tabii. Yani o ben istediğim her türlü filmi izlerim diyenler var. İşte ben şahit oldum. Ben korkmuyorum şöyle filmlerden böyle filmlerden. Bir gün birine dedim gel morga. Yani o zaman senin cidden ne kadar cesaretli olduğunu o zaman anlaşılır. Adli vaka meselesi nedir abi? Adli vaka tek kelimeyle şüpheli ölüm. Peki adli vaka diyoruz ya, şüpheli ölüm anlamına geliyor. Ne gibi durumlar şüpheli ölümü gösteriyor? Mesela intihar etmiş, kalp krizi geçirmiş evde. Yani hastane dışında olan her şey adli vakadır. İş kazası da adli vakadır. Evinde kalp krizi geçirmiş bir insan da adli vakadır. İntihar eden de adli vakadır. Mesela intihar eden bir kız çocuğu 22-23 yaşlarındaydı. Boynundan kendini asmış. İlmiye geçirmiş. Boynundan üst kısmı mosmordu. Yani bildiğin mosmor. Gözleri yerinden çıkacakmış gibi duruyordu. Göz bebekleri büyümüş. Yani gözler yuvasından çıkacakmış gibiydi. Yani hayatımda ilk defa bir ölüye şöyle dedim. Ölüm sana hiç yakışmadı. Allah Allah. Ne yaşadı acaba diyeceğim ama intiharın hiçbir şekilde Allah Teala tarafında doğruluğu yok. Doğruluğu yok ama Allah affetsin. Allah affetsin. Onu o duruma getirenler de Allah'ından bulsun. Yani çok üzücü bir durumdu. Bazen saçları mesela beline kadar geliyordu. Öyle bir bayanlı arkadaşlarımız, kardeşlerimizi gördüğü zaman o merhum geliyor aklıma. İşte savcılık inceleme aldıktan sonra adli tıbba gönderdi. Peki bayanlara da siz mi bakıyorsunuz abi? Bayanlara biz şöyle bakıyoruz. Mesela çevrileceği zaman kafamızı hani nahmarem yerlerini görmemek için kafamızı kaldırıyoruz. Gözlerimizi kapatıp kaldırıyoruz. Orada zaten bayan hemşireler de oluyor. Hani bayan hemşireler bize söylüyor. Şöyle yapın. Böyle yapın. Çünkü hani kilolu insan geliyor. Kadının gücü de bir yere kadardır. Biz yardımcı oluyoruz. Ama şunu her zaman söylerim. Oradaki bize yardımcı olan bayan hemşirelerim bana daha çok yardım oluyor. Çünkü bana söylüyor. Şöyle yap, böyle yap. Çünkü ben girmeden önce hani bayandır. Sonuçta nahmaremdir. Ben rahatsız oluyorum. Ya bana yardımcı olun ya da beni dedim sokmayın. Onlar da sağ olsun biz sana yardımcı olacağız. Onlar da görevini yapıyor. Zaten biz mesela sırt üstü yatırılacak, yüzüstü yatırılacak dediği zaman hemen yüzüstü yatırıp arkamızı dönüyoruz. Bu mesleği seçmendeki amaç nedir? Ya bu mesleği seçmemde bir hani ben bir morgçu olayım. Çevrem benim morgçu diye anılsın, bir popülerliğim olsun diye değil. Çalıştığım yerde bir eksiklik vardı. O morgçu personel olarak yoktu. Bana böyle bir teklif geldi. Hani yapar mısın, eder misin diye. Ben de ilk bir deneyeyim dedim. Denedikten sonra bir hafta hani soğuk baktım o işe. Çünkü morgdasın, merhumlarla uğraşıyorsun. Ondan sonra şu zaman bırakacağım, bu zaman bırakacağım derken 1,5 sene, 2 senemi doldurdum. Vay be. Onun için hiç bırakasım da yok. Gidesim de yok. Ama şunu hep söylerim. Her merhum gördüğüm zaman morgda kendime hep şunu derim. Gör, ibret al. Arkadaşının söylediği gibi. Aynen.
O ilk başta o cümleyi bana kullandı. Sonra ben kendi kendime bunu hitap ettim. Gör, ibret al. Hani çünkü çok farklı cesetler geliyor. Özellikle mesela adli vakalar. Çok böyle ilginç yaşadığın bir adliye vaka oldu mu? Şöyle ilginç adli vaka oldu. Bir otoyolda tırın altında kalan bir transseksüel merhum geldiğinde bayandı. Ama kimliği maviydi. Onun yaptık. Onunla ilgilendik. Memur görevli şunu söyledi. Ya dedi büyük bir ihtimalden dedi ya hani öldürülecekti de kaçayım derken kamyonun önüne atladı. Ya da kamyonu tırı fark etmedi. Ya da intihar etti. Hani intihar etmesi için de dedi köprüden de atlayabilirdi. Köprüyle mesafesi uzundu. Büyük bir ihtimal birileri kovalamış deyip duruyorlar. Peki bu mesleğe stajyerlik dönemi ya da bir asistanlık dönemi var mı? Yani insanlar direkt dandan düştüğü gibi morga mı düşüyorlar? Şimdi bu işin okulu yok. Stajyerliği de yok. Bir görev eksikliği olur. İşte o görevi sen tamamlar mısın diye bir teklif gelir. Ya da belli bir zaman sonra hani sen ilgilen, yerine bir adam gelecek derken zaten o işi öğreniyorsun. Çok geldi mesela ben şu filanca yerde çalıştım. İşte nasıl desem orada ben yıllarımı verdim der. Ama bir vaka geldiği zaman adli vaka olsun ya da eceliyle hakka yürüyen, vefat eden bir kişi geldiği zaman hemen bırakır. Hem de kefeni açmadan. Yani kefeni bırak dolabı açmadan hemen çıkar. Çevrendekilerin, arkadaşlarının ve ailenin sırf bu işi yaptığın için tepkileri kötü oluyor mu? Tepkileri kötü olmuyor. Yani hep şunu söylüyorlar. Yoldan geçerken işte işe gittiğim zaman, işten geldiğim zaman işe giderken şunu soruyorlar. Bugün ölü mü var? İşte sela verilecek mi? O tip tarzda sorular soruyorlar. Evden dönüp bir kafede çay içtiğim zaman ya da bir çay ocağına oturduğum zaman işte bugün kaç tane gönderdin? Vay be. Ürküyor musun? Korkuyor musun? Başka bir iş bulamadın mı? Onu genelde ailem söyler. Başka bir iş bulamadım diye. Ben hayatımdan memnunum. Ürkütücü bir durumu bazen oluyor. Çünkü bir anımı anlatmak isterim. Şimdi morgda 3 katlı kilolu bir merhum vardı. Morgun raylı sisteminde 3 katlıdır. Çekersin, koyarsın merhumu. Diğeri de aynı. Raf gibi diyeyim ben size. Ortadaki rafın civatasında bir problem olduğunu söylediler. Tabii benim bundan haberim yok. Diğer işte bize yardım desteğe gelen güvenliğin de haberi yok. İşte savcıyı bekliyoruz. 4 tane adam. 120 kiloda 1.80 boyunda adam rahmetliydi. Biz üstteki merhumu çektik. Kapağını kapattık. Tam incelemeye alınacak. Bir vaka gelmişti. Kefenliyor zaten acil bölgesinde ya da bulunduğu bölgede nerede vefat ettiyse. Biz raftan kenara koyduk. Bir bayan bir ablamız vardı güvenlikçi. O da oradaydı. Gürültü koptu. Morgun için. Hani ne oluyor diye arkamı döneyim derken baktık o lafa geldim masan kesen adamlar baktım kapının önünde durmuş. Bir de çıkarken Ne oldu ki o sırada? O sırada civata dediğimiz somun mu civata mı ne kırılmış. Bunlar da herhalde canlandı gibisinden. Cenaze yere düşüyor yani. Tabii yeri bir alt tarafa düşüyor. Ondan sonra kapak açılmıyor zaten. Kapak açılsaydı o adamlar o dakika işi bırakırdı. Şimdi anladım. Kapak kapalı içinde bir gümbürtü kopuyor. Aynen. Kapağı kapı çünkü bir alt tarafa düşüyor. Ben olsam ben de kaçardım herhalde. Ondan sonra kaçtılar. Bir de ondan bizim de ölümümüzden korkumuz yok. Hani sonuçta da herkes de hakkı rahmetine kavuşacak. Zaten bir iki kişi de Zincirli Kuyu'nun önün yazısı vardı. Her canlı ölümü tadacak diye. Onu söylüyorlardı. Ama bir gürültü koptu. Arkamızı bir döndük. Adamlar kaçtı. Bir de kapıyı kapatıyorlar üstümüze öyle gidiyorlar. Yanımdaki 1.55 boyundaki arkadaşımız onları boş ver. Biz ikimiz halledelim dedi. Ondan sonra biz de işimizi hallettik. Sonra arkadaşlar daha gelmez oldu. İşi bıraktılar. İşi bırakmadılar. O morgun önünden geçmediler artık. Hiç morgda gülümseyen ya da konuşan bir ölüye rastladın mı? Yok rastlamadım ama ölüler genelde sevdiklerine gülümsermiş. Mesela rahmetlik dedem, babaannem bana gülümsemişti. Ama bunu başka hiçbir ölüde görmedin mi? Yok. Bu da ilginç bir konu. Yani çünkü bu her yerde vardır. Yani insan ölü sevdiğine gülümsermiş. İnsan onun hala ölmediğine onun için inanır. Çünkü morgdasın çoğu şeye şahit oluyorsun. Bir annenin feryadına şahit oldum ben. Ağlamasına. Bu can yakıcı bir şey. Hani söylerken bile o kadınların işte babaların gözyaşlarına ağladıklarına şahit oluyorum. Şuna da şahit olmuştum. Benim oğlum hala yaşıyor. Ölseydi bana gülmezdi, gülümsemezdi. Siz yine müdahale edin. Aslında o ölü zaten çenesi bağlanmıştı. Kesin tanıydı yani. Kesin.
Çünkü hani cihazlara bağlanıyor, beyin ölümü gerçekleşmiş, kalbi durmuş, bütün kalp fonksiyonları. Ama tabii gülümsediği için sevdiğini, mesela örnek annesi öldüğüne inanamıyor ama belli bir zaman sonra artık kabulleniyorlar. Hiç ölü zannedilip morga koyulan birisi oldu mu? Yok, olmadı. Çünkü hani cihazlarla bakılıyor, normal yollarla bakılıyor, kalbi durmuş, göz bebekleri büyümüş, işte çenesi düşmüş, yani kaymış. Onun için bu öldüğünün belirtileridir. Ama şuna şahit olanlar var. Rahmetli Müslüm Baba, nur içinde yatsın, Müslüm Gürses'in öyle başına bir talihsiz olay geldi. Onun haricinde duymadım. Evet, biz de duymuştuk o hikayeyi. Aynen. Teşekkür ederiz. Mesleğinizin günlük yaşantınızda ne gibi artıları ya da ne gibi eksileri oluyor? Vallahi artısı eksisi olmuyor. Çünkü hani yaşıyorsan hayat devam ediyordur. Onun haricinde hani bir artısı, bir eksisi olmuyor. Bu senin mesela gündelik hayatında yemene, içmene falan etki oluyor mu? Yok, etkilemiyor. Mesela bir forkliftin altında kalan bir iş kazası gelmişti. Beyni yani kafatası parçalanmıştı. Beyin akmıştı resmen. İşte onu toparladıktan sonra ceset torbasına koyduk. Adli tıpa gitti. Ondan sonra yaptığım tek şey ceset torbasına koyduktan sonra ellerimi yıkadıktan sonra saate baktım. Yemek saati gelmişti. Oturdum, yemeğimi yedim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü alışıyorsun. Yani sana bu bir meslek haline. Nasıl meslek erbabı olan insanlar mesleğini yapıp yemeğini saati dolunca yemeğe gidiyorsa bizimki de öyle. Yani normal bir yaşam tarzı gibi bir şey bizimkisi. Hiç bu mesleğe başlayıp sonrasında bırakıp giden oldu mu? Bir tane eleman geldi. Şöyle anlatayım. Bir tane eleman geldi. Hani dediler sana bir iş arkadaşı bulduk. Sana yardım edecek. Bu işi sen öğreteceksin. İşte ondan sonra çocuğa söyledim, bak hani bu görüldüğü gibi değil. Merak edilecek bir olay da değil. Benim gibi bir yapın tabiatın varsa en fazla 3 gün sonra alışırsın. O dedi ki problem yok dedi. Ben dedi çok işte çalıştım dedi. Bunu da evelallah üstesinden gelirim. Dolaptan merhumu çıkaracağız, tabuta koyacağız, ailesine teslim edecektik. Öyle de oldu. Ailesi dedi ki hani son kez görmek istiyoruz. Çocuğa dedim hadi sıra sende. Çocuk kefeni açmadan işi bıraktı. Allah Allah. Hiç ölüyü görmeden ben yapmak istemiyorum dedi. Çekti gitti. Çıkarken de esmer bir çocuktu. Bembeyaz bir yüzü oldu zaten. Hani o cümleyi kurduktan sonra buz kesildi. Ben dedi bırakıyorum dedi işi. Denecek bir kelime bulamıyorum. Hiç ailenden ya da yakınlarından birisini morgun soğuk raflarına koydun mu? Evet, bir komşumuz gelmişti. Ambulansla kalp krizi sonucu vefat etmişti. Toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. Onu da şöyle anladım hani komşumuzun oğlu. Onun oğlunun arabasından tanıdım. Zaten oğlu da arabayı sürüyordu. Onu morgun rafına koyduk. Yani toprağı bol olsun, üzücü bir durumdu. Yakından kimse şu ana kadar şükürler olsun gelmedi diyorsun. Yok, gelmedi Allah'a şükür. Rabbim herkesin ailesine uzun ömürler versin. Evet dostlar, gördüğünüz üzere yaşamın bir de sonu var. Soğuk raflara girdiğiniz zaman bedeninizden ruhunuz çıkmış gitmiş olacak. Rabbim en iyi şekilde karşısına çıkabilmeyi nasip eylesin bizlere. Her zaman her şeyi yapıyoruz. Her şeyin peşine koşturuyoruz ama ne yazık ki Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının peşinde koşmayı bilmiyoruz. En iyi sen bilirsin. Ölüm hakikaten çok yakın bize. Bir nefes kadar. Rabbim bizi muhafaza etsin. Rabbim her iki canda bizi korusun, kollasın inşallah. Hem ailenizin öleceğini unutmayın. Onlara saygınızı, sevginizi eksiltmeyin. Hem de bir gün kendi öleceğinizi unutmayın. Toprağa girdiğinizde Allah'ın karşısına çıkacağınızı ve yaptıklarınızın hepsinin hesabının olacağını unutmayın diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Biz arkadaşımızla beraber konuştuk ama programı bitirmedik. Yani bu bir nokta değil. Bu virgül olsun. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşürüz. Sizin de sormak istediğiniz bir şeyler varsa aşağı yorum kısmına yazın. Sizin sorularınızı da bir sonraki programa tekrar kendisine soralım. Abi Allah razı olsun. Cümle. Var mı söylemek istediğin son bir şey? Rabbim herkese imanlı ölmeyi nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Cümlemiz.